Herkese merhaba, ben Büşra. Bugün bir ormanın içerisindeyim. Bugün bir mağarada değilim. Neredeyse her gün bana gelen bir soru var. Nasıl yapıyorsun sorusu. Bugün onunla ilgili bir sohbet etmek istiyorum sizinle. Özellikle de seninle. Bu sorunun peşinden ben de uzun süre gittim. Benden önce yola çıkan insanları izledim. Ve dedim ki nasıl yapıyorlar ya? Ama bunun bir formülü ya da bir cevabı yok bence. İlk başlarda tabii ki cevabı var sandım ama o cevabı ararken de aslında kendi zihnimin içerisinde kaybolduğumu fark ettim. Çünkü bu böyle olmalı, böyle olmalı diye kendi kendime diretmeye başlamıştım. Şu anda bir ormanın içerisindeyim dediğim gibi ve gökyüzünün altında böyle güneşi izliyorum, bulutları izliyorum. Onlarla birlikte düşünüyorum. Aynı gün içerisinde milyonlarca kez sizin de yaptığınız gibi ben de oturup düşünüyorum ve etrafı inceliyorum. Şunu fark ettim aslında konuşmaya başlamamın sebebi de şu. Yani bulutlar aslında bizim zihnimiz gibi. Ben burada bulutlara kapılırsam, bulutların gidişatına çok kapılıp onlarla böyle hareket etmeye başlarsam, yani onun oradan geçişine, onun oradan araya atlamasına, buradan buraya falan filan böyle sürekli hareketlerini incelemeye başlarsam, zihnimdeki düşünceler de aynı şekilde, zihnimdeki düşüncelere kapılıp gidersem bulutların arasında atlamış ve yolumu kaybetmiş şekilde gün sonunda ya ben az önce ne yemek yiyeceğimi düşünüyordum, ne zaman ben ev almaya karar verdim kafasına gelebilirsiniz. Bulutları atlamaktan ziyade bulutları görmek önemli. Yani zihnini görmek, zihnindeki düşünceleri görmek ve onların ne olduğunu anlamak önemli. Durup, izleyip görmek gerekiyor. Eğer zihnini susturmaya çalışırsan da bu çok ince bir denge. Eğer zihnini susturmaya çalışırsan düşüncelerini kaybedersin. Ama düşüncelerin peşine çok takılırsan da zihnini kaybedersin. O yüzden bu aradaki dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Ne çok susturacaksın ne çok konuşturacaksın. Sadece duracaksın ve ne olduğunu göreceksin. Ona göre yolunu çizeceksin. Hayatına yön vereceksin. Bu zihin geleceği de düşünüyor, geçmişi de düşünüyor. Şu an ne yapacağını düşünüyor. Sürekli böyle oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya zıplayıp duruyor. Böyle ne yapacağını bilmiyor. Kayboluyorsun. Ama bir noktada çok saçma. Düşünsenize, yani gelecekte olup olmayacağı belli olmayan bir konu üzerine kendini kaybediyorsun ve üzüntüye başlıyorsun. Orada mesela beden devreye giriyor. Bedenin buna tepki veriyor. Diyor ki yapma, yapma. Baş ağrın başlıyor. Ne bileyim, kalp atışların değişiyor. Halsizleşiyorsun. Uyku düzenin bozuluyor. Gün sonunda yatağa yatıyorsun. Uyuyamıyorsun. Beden diyor ki sana yapma, dur artık. Dur, lütfen dur. Yapma bunu. Bana yapma diyor. Beden bunu sana söylüyor. Ama sen düşünmeye devam ediyorsun. Çünkü biz her şeyin en iyisini olsun istiyoruz. Her şeyin kesin olmasını istiyoruz. Her şey bizim için en güzel şekilde karşımıza çıksın ve hiçbir problem yaşamayalım istiyoruz. Maalesef bu hepimizin bir noktada ortak özelliği. Bedenin de zihnin de sana diyor ki artık yani yeter. Yeter yani, bu kadar abartmaya gerek yok diyor. Ve o noktada sen artık böyle bir şeyleri inşa etmek istiyorsun. Bir şeylerin olmasını istiyorsun. Hani onu orada yaptıklarını görmek istiyorsun ama inşa etmek sürekli bir binayı düşünün. Bir binayı sürekli bir tuğla koymak, bir beton atmak, bir demir eklemek değil inşa sadece. Böyle düşünün, bir binanız var sizin. Bazen denir ya, çatısı çok ağır olduğundan artık bina onu kaldıramamaya başladı ve o çatının biraz hafifletilmesi gerekiyor. İşte o noktada o çatıdan bazı şeyleri alıp ya da daha hafif bir malzemenin kullanılması gerekiyor. Hayatta da böyle inşa etmek sadece bir şeyleri eklemek değil. Bazen o hayatındaki fazlalıkları çıkarmak gerekiyor. Çünkü ne kadar çok şey alırsan kendine o kadar çok fazla yükün oluyor ve onu taşıyamamaya başlıyorsun. Bunu da fark edemiyorsun. Fark ettiğin anda da bazen çok geç olabiliyor ama hala her şeyi yoluna sokabilirsin. Çünkü o yol senin, o rota senin ve bu hayatta geç diye nitelendirilen şeyler benim için geçtir ama senin için geç olmayabilir. Ben çünkü kendi bakış açımdan sana bunu söylüyorum ama senin bakış açından belki de daha hiç öyle bir olay başlamamıştır bile. Geçişi bırak, senin için daha adım atılmamıştır. Belki de sen o noktayı çoktan geçmişsindir bir de. Kendi yolunu kendin çizebilirsin. Kendi hedefini kendin belirleyebilirsin. Kendi zorluklarını ufak bir zorluk ya da büyük bir zorluk olarak sadece kendin nitelendirebilirsin. Başkasının konuşmaya hakkı dahi yok bu konuda. Bunların hepsini kabul ettiğinde de artık insan kendi ağırlığını taşımaya başlıyor. O bina sen oluyorsun ve bütün yükü sen taşımaya başlıyorsun. Fazlalıklarını kendin karar veriyorsun. Az olduğun noktalara kendin karar veriyorsun. Belki de ilk adım ne yapıyorum, ne oluyor, şu an ne yapacağım, işte gelecekte ne olacak falan değil de olanı görmekle ilgilidir. Şu an elindekilerin ne olduğunu bilmekle ilgilidir. Çünkü bazen hiçbir şey değiştirmediğin bir an senin
her şeyinin değişmeye başladığı bir andır. İşte o nokta kırılma noktandır senin. Ve bunu sadece sen fark edebilirsin. Kimse söyleyemez. Yolunu kendin düzene sokabilirsin ya da kendin bozabilirsin. Bunların hepsi muhtemel. Bazen hayatta ipin ucunu bırakmak gerekiyor. O ipin biraz kaçtığını görmek gerekiyor ki o ipin peşinden koşabilecek umudu, o cesaretin ve gücün kendinde olduğunu hatırlamak gerekiyor. Eğer o ipi sürekli tutarsan sürekli bir güven içerisindesin. Şu an mesela senin olduğun yerdeki gibi diyorsun ya bana. Ya Büşra ben de yapmak istiyorum. Ya yapabilirsin ki. Neden yapamıyorsun? Sen eğer o ipi sürekli böyle tutarsan yapamazsın. Ama o ipi biraz boşlatırsan, biraz bazen elinden kaçırıp peşinde koşarsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Çünkü hepsi burada bitiyor. Evet bazı durumlar var. Maddi açıdan durumlar ya da ailevi durumlar olabilir. Bir sürü neden olabilir. Bu hepimizin başına geliyor. Kimsenin yok diye bir şey yok ortada. Ben onlarla ilgili hiçbir şey söyleyemem ama zihinsel olarak yapabileceklerinin ne raddede olduğunu bilmen gerekiyor. Çünkü biz hep bir şeyleri düzeltme çabasındayız. Hep bir şeyleri böyle yoluna sokma, hep bir şeylerin daha iyisi olması peşindeyiz. Ve o çaba insanı bir noktada yorgunluğa götürüyor ve hayattan zevk alamamaya başlıyorsun. Bu hayattan zevk alma istediğin şekilde zevk alabilirsin. Gezmene gerek yok. Gerçekten gezmene gerek yok. İstediğin şekilde alabilirsin ya. Otururken bir çay içtin diye, Türk çayı, Türk çayı içtin diye ondan bile keyif alıp mutlu olabilirsin. Hiçbir önemi yok. Sadece neyden mutlu olduğunu bilmek. O yolda nasıl ilerlediğini bilmek. Çünkü rota senin yani. Rotanı kendi başına çizebilirsin. Rotanı kendi yolunda ilerleyecek şekilde dekore edebilirsin. Her şey sana kalmış. Evet son olarak size bir hikaye anlatmak istiyorum. Benim sevdiğim hikayelerden biri ama bunu anlatıp anlatamayacağıma emin değilim. Sadece size böyle bir hikayenin varlığından haberdar olmanızı istiyorum. Hikaye şöyle başlıyor. Günün birinde çok eski zamanlarda yeni evlenen bir çiftten erkek diyor ki benim diyor artık paraya ihtiyacımız var ve benim çalışmam gerekiyor diyor ve şehirden kendi köyünden uzak bir diyara çalışmaya gidiyor. Eşi de o sırada 3 aylık hamile. Adam gidiyor 18 yıl boyunca çalışıyor ve 3000 akçe biriktiriyor. Diyor ki kendi içerisinde bu 3000 akçeyle diyor ben diyor köyümde diyor ev yaptırabilirim diyor işte hayvan alabilirim diyor. Ondan sonra işte bu para diyor kalanı diyor bizim ömrümüz boyunca diyor bize yeter falan diyor. Eşyalarını topluyor ve yola çıkıyor. Kervanda ilerliyorlar kervanla. Ve kervan bir yerde duruyor. Sonra bizim abimiz çıkıyor ve böyle köyün içerisinde dolaşmaya başlarken ileriden bir tane adamın seslendiğini duyuyor. Adam diyor ki 1000 akçeye bir söz, 1000 akçeye bir söz diye böyle bağıra bağıra köyün içerisinde insanlara sesleniyor. Bizim adam da diyor ki bu nasıl bir sözdür ki diyor. Benim 6 yıl boyunca çalıştığım 1000 akçeye diyor. Tek bir sözle diyor bu parayı alabiliyor diyor. Böyle düşünüyor diyor ki demek ki diyor değerli bir söz diyor. Ben gideyim diyor bu sözü alayım diyor. Sonra adamın yanına gidiyor. Diyor ki ben diyor bu sözü almak istiyorum diyor. Adam bu bizim abimizin kulağını eğiliyor. Diyor ki kaderde ne varsa o olur diyor. Bizim abi diyor ki ya diyor böyle şey mi olur diyor. Hani ben bunu zaten biliyorum. Bunun devamı var mı diyor. Başka bir şeyler söyle bana diyor. Bu bana diyor hiçbir işe yaramaz diyor. 1000 akçem diyor boşuna gitti diyor. Böyle celalleniyor. Sonra diyor ki yapacak bir şey yok. Ben diyor artık hani bir şey de söyleyemiyor. Parasını ödüyor ve uzaklaşıyor artık. Tam böyle aynı köyün içerisinde ilerlerken başka bir yerden yine bir kişi sesleniyor. 1000 akçeye bir söz, 1000 akçeye bir söz diyor. Bizim abi de diyor ki ya diyor burada diyor herkes bu kadar kolay para mı kazanıyor diyor. Ya bir söz diyor bu kadar değerli olamaz diyor. İçinden hesap kitap yapıyor. Zaten diyor 1000 akçe kaybettim diyor. Geriye kaldı 2000 akçem diyor. Belki diyor bu söz diyor değerlidir de diyor parayı kurtarırım diyor. Adamın yanına gidiyor. Ben o sözü alırım diyor. 1000 akçeyi ödüyor. Adamın yanına eğiliyor ve diyor ki söyle. Adam da diyor ki gönül neyi severse güzel odur diyor. Bu da diyor ki Allah'ım diyor ya böyle bir şey olamaz yeniden mi diyor ya. Bunlar diyor hiçbir işe yaramıyor ki diyor. Ben bu sözü ne yapayım diyor. Olan yine paraya oldu diyor. Hayıflanıyor gidiyor. Tam böyle kervana binecekken yine bir tane abimiz oradan sesleniyor. Diyor ki 1000 akçeye bir söz, 1000 akçeye bir söz. Bizim abimiz zaten her şeyini kaybetmiş. Diyor ki yani diyor belki diyor bu 3. söz diyor benim hayatımı kurtarırdı diyor. Belki oradan diyor işe yarar bir şeyler bilgi alırım diyor. Zaten 3000 akçe kazanmış. 2 tanesini 2 sözle almış. 3.'süne de diyor ki köye dönünce diyor bir yolunu buluruz diyor. Çalışırız diyor. Para kazanırız diyor. Belki kurtarır diyor işte. Gidiyor adamın yanına parayı ödüyor. Diyor ki söyle. Söyle bakalım sözü diyor. Eğiliyor kulağına. Adam diyor ki hiçbir iş aceleye gelmez. Bu diyor ki ya diyor böyle bir şey mi olur diyor ya.
Benim diyor bütün param gitti diyor. Üçü de diyor saçma sapan cümleler söyledi bana diyor. Hepsini de biliyorum diyor. Bildiğim şeyleri anlatıyorlar bana diyor. Böyle sinirleniyor. Olan da paraya oluyor. Her şeye gidiyor. Bütün akçeleri de kaybediyor böyle. Ama böyle ilerliyor artık. Üzgün köyüne dönecek. Kervan hareket etmeden önce bir kalabalık görüyor. Böyle kuyu var. Kuyunun etrafına insanlar toplanmışlar. Bizim abimiz böyle geliyor, yaklaşıyor. Diyor ki ne oluyor burada diyor. Ne var burada diyor. Ondan sonra o köylülerden biri diyor ki içeride diyor çok büyük bir canavar var diyor. O canavar diyor bizim suyumuzu kesti. Köyler diyor susuz kaldı. Padişah da demiş ki eğer demiş o kuyuya inen ve sağ çıkan olursa demiş ben ona demiş ağırlığınca altın vereceğim demiş. Ama şöyle bir problem var. Kuyuya inenler sağ çıkamıyor. Çünkü oradaki canavar bütün insanları, giren insanları öldürüyor. Bizim abimiz de duruyor. Sonra ilk aldığı söz aklına geliyor. Diyor ki kaderde ne varsa o olur diyor. Oradakileri diyor ki tamam diyor ben kuyuya inerim diyor. Ben diyor yaparım diyor, hallederim diyor, sıkıntı yok diyor. Bunu bağlıyorlar beline ipi, kuyuya sarkıtıyorlar. Sonra kuyuya indikten sonra bu abimiz orada böyle devasa büyüklükte bir canavar karşısında bunu görüyor. Tabii bizimki böyle titremeye başlıyor. Yani ne oluyor falan diye böyle. İçerisi de çok leş kokuyor. Her yer böyle işte insan iskeletleri, kafalar, işte kuru kafalar falan böyle. Kemikler her yer böyle birbiri içerisinde. Bizim abimiz canavarı da görüp onları da görünce böyle beti benzi atıyor. Sonra canavar yaklaşıyor böyle. Geliyor. Diyor ki sana diyor bir şey soracağım diyor. Cevap ver bana diyor. Tamam diyor buyur diyor söyle diyor bizimki. Bir tarafında çok güzel böyle bir tane kadın. Diğer tarafından çok çirkin bir tane kurbağa varmış. Canavar diyor ki bizim adama. Bunlardan diyor hangisi güzel diyor. Söyle bakalım bana diyor. Bizim adam düşünüyor. Tam böyle diyor kadın güzel diyecekken ikinci aldığı söz aklına geliyor. Diyor ki gönül neyi severse güzel odur diyor. Canavar bunu duyunca bir şaşırıyor böyle. Diyor ki ya diyor nasıl diyor sen nasıl bu cevabı verirsin diyor. Sonra bizimkine konuşmaya izin vermeden diyor ki tamam diyor seni yukarı çeksinler. Ben diyor suyunuzu da açacağım. Köylülere suyunuzu da vereceğim. Hiç kimseyi de daha da öldürmeyeceğim diyor. Adamı gönderiyor gidiyor. Meğer bizim canavar kurbağanın gözüne aşık olmuş. O yüzden ona aşkından her gelen kişi de kurbağayı çirkin dediği için diğer kadını seçtiklerinden oraya girenleri öldürüyormuş. Halbuki kurbağanın gözüne aşıkmış. Neyse bizim adam böyle yukarı çıkıyor, seviniyor. Padişah altına boğuyor bunu. Adam çıkıyor yola, köyüne gidiyor. Köyüne geliyor böyle, evinin önüne geliyor. Böyle camın kenarından şöyle bir ufak bakıyor. İçeride karısı sofrada bir tane genç adamla oturuyor. Bizim adam sinirleniyor, diyor ki ben diyor 18 yılımı verdim buna diyor para kazanmak için diyor. Bak ne yapıyor diyor. Kapıyı açıyor. Tam içeride kılıcını çıkartıyor. Adamla kadını öldürecekken oradaki çocuk koşarak geliyor. Baba hoş geldin diye adamın boynuna atlıyor. Meğer o çocuk 18 yıl önce bıraktığı çocuğuymuş, kendi oğluymuş. Sonra adam duruyor böyle işte seviniyor falan. Üçüncü söz olan da hiçbir iş aceleye gelmez denilen de o sözde yerini buluyor. Orada adam acele edip o çocuğu öldürseydi halbuki kendi çocuğunu öldürmüş olacaktı. İşte bu 3 cümle bizim hayatta öğrenmemiz gereken, hatta karşısında bir bedel ödemeden öğrenmemiz gereken, hiçbir akçeyle, parayla satın almamız gereken bir şey. Bu cümlenin anlamını, bu konuların anlamını artık siz kendiniz, kendi bilgilerinizde harmanlayabilirsiniz. Hoşça kalın.